Merhabalar sevgili Tuna Tüner. Merhaba. Eğitimde dediniz ki bir eğitim sınıfında bu dünyaya kirlenmemeye değil arınmaya geldik. Evet. Ne demek bu? Hepimiz toplumun bir üyesi olmayı sürdürmek istiyoruz. Ailemizin biricik bir evladı olmayı, anne babamızın takdirini, onayını, sevgisini hak etmek istiyoruz. Hatta Tanrı ile olan ilişkimizde bizden razı olsun istiyoruz. Bu anlamda da baktığımızda bir takım çeşitli toplumsal, aile ve dini kurallara uymaya çalışıyoruz dünyanın her yerinde. Herkes içine doğduğu coğrafyadaki din ve kültürün kurallarını yerine getirmeye çalışıyor. Ama en temel kural aslında aileden tabii çıkıyor. İçine doğduğumuz aile sisteminde. Bu aile vicdanında bize neyin doğru, neyin yanlış olduğu ile ilgili, neyin iyi, neyin kötü olduğu ile ilgili bir eğitim veriliyor. Ve burada da bu kurallara baktığımızda günah işlememeye, yanlış yapmamaya, kirlenmemeye çalışıyoruz. Bu çocukken çok anlaşılabilir bir şey. Çocuklar, hep diyorum ya, önce iyi ve kötü öğretilir çocuklara. Bak bu kaka, bak bu iyi, aferin, iyi arkadaş ol sen gibi. Çocuk iyi ile kötü arasındaki farkı böyle anlamaya başlarken bir de iyi ile beraber takdir alır, aferin alır, görülür, bir çikolata ikram edilir, bir şey olur filan. Ne olur? Çocuk aslında iyiye doğru yönlendirilir. Ama burada sıkıntı zaten hiçbir zaman çocuklukta değildir. Mesele burada yetişkinliktedir. Hala yetişkinlikte çocuksu masumiyeti korumaya çalışmaktır sorun olan. Hala kirlenmemeye çalışmak. Hala yanlış yapmamaya çalışmak. Günah işlememeye, suç işlememeye çalışmaktır. Burada ne demek istiyorum? Şimdi bazı hayatı tek düzlemde ele alan insanlar bu videoyu gördüğünde ne yani sen bizi suça mı teşvik ediyorsun, suç mu işleyelim, günah mı işleyelim gibi duyabilirler. Onlar zaten hayatı duyduğu gibi yaşayanlar, yaşamın katmanlarını ne yazık ki nail olamayan insanlar. Hayır, burada söylemek istediğim şey şu. Mesela kadın erkek ilişkisi hiç masum bir şey değildir. Kirlenmeyi gerektirir. Eğer masumiyet arayışını hala biz yetişkinlik ilişkisinde sürdürmeye çalışırsak bir kadınla bir erkek olarak zaten o ilişkinin tutkusu kalmaz. O ilişki ikisi de birbirini cepte görür. Bizde boşanma yokturun altına sığınılır. Tutku yok, aşk yok, hiçbir şey yok. Cinsellik ya yok, varsa da 5 dakikalık görevler halinde var. Ondan sonra bir anne, bir baba, bir işte çalışan ev hanımı bilmem ne neyse kimliklerin altında yaşanır. Dolayısıyla çocuklar büyürken anne babalarının birbirlerine dokunduğunu, birbirlerine iltifatta bulunduğunu, birbirlerinin özel günlerini, doğum günü vesaire gibi kutlamadığını, hediye almadığını görerek yani sevgi kültürü almadan büyürler. Burada karıştırdığımız şey şu. İnsan yanlış yaparak, suç işleyerek, günah işleyerek tırnak içinde söylüyorum hepsini. Ancak öyle büyüyebiliyor. Öyle genişleyebiliyor zaten. Hatırla benim Köklerimiz Mirasımızdır kitabında işleyeceğimiz ilk suç diye bir yer var. Neydi o? Anne babadan ayrışmaya yönelik, hayata yönelmeye yönelik o adım. İlkokula gittiğimizde 7 yaşında falan başlanıyordu bizim zamanımızda. Hala öyle mi bilmiyorum. Şimdi ana sınıfıyla başlıyorlar. Filan. Beşlerle. Ben hatırlıyorum o gün işte. Ben son derece rahattım işte. Girdik sıraya. Öğretmen işte çağırdı. Sınıflara girdik. 5-6 tane arkadaşımız çığlık çığlığa, anne beni bırakma diye çığlık çığlığa ağlıyordu. 6-7 yıldır anneden hiç ayrılmamış. Sembiyotik bir şekilde hep böyle temas halinde kalmışlar. İlk defa anne geriye, çocuk ileriye yönelik bir adım yaparken travmatize olmuştu çocuklar. Halbuki ben hep ne diyorum size? İnsan vedalarla büyür. O vedayı yani önce annenin bedenine veda ediyoruz, dünyaya geliyoruz. Sonra annenin memesine veda ediyoruz, değil mi? Yemekle tanışıyoruz. Yemekle tanışıyoruz. Ondan sonra da işte ilkokula, okula filan gidiyoruz. Annenin varlığına veda ediyoruz bir manada. Bu vedalar sağlıklı vedalar ki biz büyüyebiliyoruz. O zaman bu kadar masumiyet ararsak, bu kadar masum kalacaksak hepimizin annemizin dizinin dibinde düzeltiyorum. Gene dilim sürçtü. Yaşıyor olmamız lazım.
Ben annemin dizinin dibinde yaşarsam bilimsel gelişmeler nasıl yapılacak? Savaşlar nasıl kazanılacak? Mücadeleler nasıl edilecek? Kariyerler nasıl inşa edilecek? Aileler nasıl kurulacak? Ben nasıl ben olacağım? Ben nasıl ben olacağım? O kadar güven ve masumiyet arayışı çocukçadır o yüzden. Aslında biraz önceki dil sürçmesi de çok mantıklı bir şey oldu. Annemin dizinin dibinde olmayıp dilinin dibinde de olabiliyor. Her Öyle mi şeyi çıktı anneme ağzına? sormaya çalışmak gibi. Ya işte bazen işte ağzımız kuruyor, çok video çekiyoruz bilmem ne, böyle ufak tefek masum hatalar oluyor ama sağ Bu olsunlar. seferki hata olmadı hocam. Çok doğru bir şey işaret Eyvallah. ettiniz. Ama işte orada da elinde biliyorsun çekiçle kovalayan arkadaşlarımız oluyor, canları sağ olsun. Bir şekilde ayrışıyor olmamız lazım ailelerimizden ve bu da kitapta da bahsettiğiniz gibi aslında işlediğimiz yetişkinliğe doğru giderken işlediğimiz suçlar. Ve bunlar da çok normal. Yetişkin masum olmak zorunda değil. Masum olmak zorunda değil. Bak bizde toplumda nasıl bir şey var? Onun yaralarını her gün görmüyor muyuz? Sadece çok cız bir konu olduğu için insanlar bunlara pek girmek istemiyorlar. Ama ben de bu toplumun bir insanıyım. Vergimi ödüyorum, askere gittim, sünnet oldum, değil mi? Biz işte bunu söylüyoruz. Ne diyoruz? Bu ülkenin en büyük sıkıntılarından bir tanesi kadınla erkeği görücü usulü evlendirmekten kaynaklanır. Daha geçenlerde başladım bir danışanım. Annemle babam düğün günü tanışmışlar. O gün yüzlerini görmüşler dedi. Buna sen namus, kültür, istediğin etiketi takabilirsin. Düşünebiliyor musun? Düğününde tanışıyorsun. Ömür boyu birlikte olacağın kadınla ya da adamla. Yaşları zaten geçtim. 15, 16, 17, 18 biliyorsun. Gördük işte şimdi neler olduğunu, 6 yaş filan. Şimdi bu ne demek? Hiç masumiyet. Yani aile baskıyı yapıyor çocuğa, diyor ki sakın kirlenme, sakın işte hata etme, günah işleme, suç işleme. Biz seni masum olarak koruyacağız diyor. Bu mu koruma yöntemi? Bizler de sanırım bu tarz kültürel kodların işte adı her neyse bunların arkasından hem kirlenmemeyi göze alamıyoruz ya da arınmaya çalışıyoruz. İşte sıklıkla yaşadığımız sıkıntılar, ego süperego çatışması deniyor buna psikolojide. Bir yandan işte o süperego baskısı var, toplumun baskısı. Bir yanda kişinin kendi arzuları var filan. Bunlar çatışıyorlar, dürtüler, mürtüler filan derken ondan sonra işte zaten sıkıntılı insanlara dönüşüveriyoruz. Yahu bak, elini vicdanına koy. Tabii ki ben evladımın suç işlemesini, günah işlemesini, kirlenmesini tabii ki istemem. Ama burada metafor yapıyoruz. Burada bir teşbih var. Bunu iyi duymak lazım. Bizde 15 yaşında evlenmek, hiç tanımadığın biriyle evlenmek serbest. 15 yaşında birini tanımaya çalışmak, flört etmek yasaktır ya. Sevme girişimi yasaktır. Tanıma girişimi yasaktır. Bana bunu neyle izah edebilirsin ki? Yani istediğin etiketi koy. Ahlak de, o de, bu de. Hep manipülatif etiketler konuyor. Sevme girişimi, tanışma girişimi, flört girişimi, kendini, cinsel kimliğini, cinsel enerjini tanıma girişimi yasaktır. 15 yaşında hiç tanımadığın biriyle evlenmek serbesttir. Ondan sonra hiç yanlış yapmamaya çalışan bir toplum olursun. Nereden tutsan elinde kalır, baştan aşağıda yanlış yaparsın. Halbuki ilişkilerde yapılan hatalar insanı büyütür. O acının kalıcı olmadığını, o acıyı taşıma kapasitesinin genişledikçe, genişletebildiğimizce hayatı daha çok alabilmemizi sağladığını görmek. Yani oralardan geçebilmek gerekiyor ama buna sanıyorum hepimiz tepkiliyiz. Hiçbirimiz birbirimize izin vermek istemiyoruz. Ya oralarda. düşünsene ne kadar saçma değil mi? Hayatında hiçbir kadınla flört etmemiş, hiçbir kadını yemeğe çıkarmamış, hiçbir kadına hediye almamış, hiçbir kadınla dans etmemiş adamların doğurdukları çocuklar şimdi kurdukları evliliklerde hasar alıyorlar. Çünkü öyle bir kültür yok. Adam aşkı görmemiş ki, yaşamamış ki çocuğuna da aktarabilsin. Dolayısıyla bizde sevgi hep geriden gelir. Hiç bana masal okumasın kimse. Bizde sevgi hep opsiyoneldir. Hep geriden gelir. Bedelini ödersendir.
Sevmenin, sevilmenin, insanın doğası budur. O yüzden sevme girişimi, tanışma girişimi, yani kirlenme, günah işleme ya bu. Hani bu sağlıksızsa ben hiçbir şey bilmiyorum o zaman, öyle diyeyim sana yani. O yüzden biz buraya kirlenmemeye değil, arınmaya geldik. Biz deneyeceğiz, keşfedeceğiz, orada hatalar işleyeceğiz, şapkamızı önümüze koyacağız, hatalarımızı yüce bir gönülle, açık bir bilinçle, olabildiği kadar objektif bir şekilde görmeye çalışacağız, geri çekileceğiz, bunları işleyeceğiz, dersimizi cebimize koyacağız, yaşamaya büyümüş bir kimse olarak devam edeceğiz. İnsanın olayı, hedefi budur ve insandan beklenen de budur. Hiç kirlenmemesi değil. Çünkü masumlar hep birileri tarafından korunurlar. Yetişkinler iffetlidirler, kendi kendilerini korurlar. Lütfen fikirlerinizi bizimle yorumlarda paylaşın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videomuzu mutlaka beğenin. Beğenirler herhalde bunu ya.